Bilim insanları, gökyüzünün en parlak yıldızlarından Fomalhaut'un etrafındaki halkayı, hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde gözlemlemeyi başardı. 25 Aralık 2021 tarihinde uzaya fırlatılan ve 2022 tarihinin yaz aylarında gözlem noktasına yerleşen James Webb Uzay Teleskobu, uzayda pek çok görülmeyen güzelliği gözler önüne sermeyi başardı. Bu görüntüler arasında bir yenisi daha eklendi. Arizona Üniversitesi'nden bilim insanları, Güneş'ten yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıktaki genç yıldız Fomalhaut ve çevresini gözlemledi. Fomalhaut, Güneş sistemi dışında kızılötesi ışıkta görülen ilk asteroid kuşağına ev sahipliği yapıyordu. James Webb ile yapılan bu gözlem, asteroid kuşağında bugüne kadar görülmemiş detaylarında gün yüzüne çıkmasını sağladı. Görselde gördüğümüz halkaların iç içe olan yapısı, ilk kez bu fotoğraf ile ortaya çıktı. İç halka ilk kez gözlemlendi. En dış halkanın Fomalhaut'a olan uzaklığı, Güneş ile Kuiper kuşağının en uç noktasıyla arasındaki mesafenin 2 katı. Ayrıca ekipte yer alan George Ricke'ye göre bu halkaların ardında oldukça ilgi çekici gezegenler de yatıyor olabilir. Fomalhaut etrafındaki asteroid kuşağı ilk kez 1983 yılında gözlemlenmişti. Fomalhaut, gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri olarak anılıyor, Güney Balığı takım yıldızında yer alıyor. Sadece 25 ışık yılı uzaklıktaki, ilgi çekici bir yıldıza daha yakından bakıldığında, daha önceki gözlemlerin öne sürdüğünden çok daha karmaşık bir enkaz mimarisi ortaya çıktı. Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak, Güneş sistemi dışında keşfedilen ilk asteroid kuşaklarından birine ev sahipliği yapan Fomalhaut adlı yıldızın aslında 150 astronomik mesafeye kadar uzanan, iç içe geçmiş 3 eş merkezli kuşak tarafından yörüngede döndüğünü keşfettiler. Genç yıldızın etrafındaki bu enkaz alanları, gökbilimcilerin gezegen oluşumunda yer alan süreçleri ve genç bir gezegen sisteminin dinamiklerini bir araya getirmelerine yardımcı olabilir. Ve kendi Güneş sistemimizin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamalarına yol açabilir. Arizona Üniversitesi'nden astronom Enrique GSPR, Fomalhaut'u galaksimizin başka yerlerinde bulunan enkaz disklerinin ilk örneği olarak tanımlayabilirim. Çünkü kendi gezegen sistemimizde sahip olduğumuz bileşenlere benzer, bileşenlere sahip diyor. Bu halkalardaki desenlere bakarak, aslında bir gezegen sisteminin nasıl görünmesi gerektiğine dair küçük bir taslak oluşturmaya başlayabiliriz şüpheli gezegenleri görmek için. Gerçekten yeterince derin bir resim çekebilseydik. Fomalhaut, bu bağlamda çalışılması çok ilginç bir nesnedir. Yaklaşık 440 milyon yaşındadır. Yıldız ömründe sadece bir yürümeye başlayan çocuk gibi. Yine de kendi Güneşimizin yaklaşık 1,92 katı kütleye ve 1,84 katı yarıçapına sahip, nispeten tanıdık boyutta bir yıldız. Sıcak ve parlak bir şekilde yanıyor ve ışığı, etrafındaki boşlukta çok fazla toz olduğunu gösteriyor. Hubble ve ALMA gibi güçlü araçlar kullanılarak yapılan önceki gözlemler, çevresinde dış Güneş sistemindeki Kuiper kuşağına benzeyen, büyük bir asteroid kuşağının varlığını ortaya çıkardı. Ancak daha fazla ayrıntı çözülemeyecek kadar belirsizdi. Fomalhaut hakkında bir başka ilginç bilgi de, 2004 ve 2006 yılında çekilen ve 2012 yılında onaylanan Hubble görüntülerinde farazi bir gaz devi ötegezegenin keşfedilmesiydi. Adını Dagon alan bu ötegezegen, doğrudan görüntülenecek ender birkaç gezegenden biriydi. Ama sonra Dagon ortadan kayboldu. GSPR liderliğindeki bir ekip, 2020 yılında Dagon'un aslında hiç olmadığını belirledi. Hubble tarafından tespit edilen nesne, birbirini toz haline getiren iki asteroid arasındaki çarpışmanın ürettiği, genişleyen bir toz bulutuydu. Bu Fomalhaut sisteminde, aslında çok şey olduğunu gösteriyor, bu yüzden GSPR ve meslektaşları daha yakından bakmak için, şimdiye kadar konuşlandırılmış en güçlü uzay teleskopunu kullandılar. James Webb Teleskobu'nun orta kızılötesi aletini kullanarak, yıldızın etrafındaki alanı incelediler ve, bilinen dış halkaya kadar olan, malzeme iç disklerini buldular. Şimdi, çok genç yıldızların çevresinde toz yaygındır.
yıldızın oluşumu bittiğinde içinde biriken toz ve gaz diski kalır ve gezegenleri oluşturmak için bir araya toplanmaya başlar. Ama Fomalhaut ile baktığımız şey bu değil. Daha ziyade, iç içe asteroid kuşakları enkaz diskleri olarak bilinen şeylerdir. Gezegencikler arasındaki çarpışmalardan kaynaklanan, çok az gaz içeren malzeme kuşakları, asteroidler ve kuyruklu yıldızlar gibi nesneler, daha sonra bir toz ve moloz halkası olarak yörüngede döner. Yine de, Fomalhaut'un etrafındaki enkaz diskleri, bundan daha karmaşık bir hikayeyi açığa çıkarıyor olabilir. Halkalar arasında, tozun arasında yerçekimsel olarak yollar açan, görünmeyen gezegenlerin varlığını düşündüren, belirgin boşluklar var. Arizona Üniversitesi'nden gökbilimci Şuşuler Wolf ve Bin gerçekten üstün olduğu nokta, bu iç bölgelerdeki tozdan kaynaklanan termal parıltıyı fiziksel olarak çözebilmemizdir. Böylece, daha önce hiç göremediğimiz iç kuşakları görebilirsiniz diyor. İkinci ara kuşak ve ardından daha geniş asteroid kuşağı ile, daha karmaşık bir yapıyı kesinlikle beklemiyorduk. Bu yapı çok heyecan verici çünkü, ne zaman bir astronom bir diskte bir boşluk ve halkalar görse, bir tane olabilir diyorlar. Halkaları şekillendiren gömülü gezegen. Kibb'in araştırması ayrıca, dış halkanın içine gömülü, büyük toz bulutu adını verdikleri bir yapıyı da ortaya çıkardı, muhtemelen gezegencikler arasındaki, nispeten yakın tarihli başka bir çarpışmanın ürünü. Ve ortadaki kuşak muhtemelen, Dagon'un şu anda sistemden bir çıkış yörüngesinde, Fomalhaut'tan hızla uzaklaşan kaynaklandığı yerdir. Bu kuşakların oldukça çalkantılı yerler olduğunu ve Fomalhaut'tan bebek gezegen sistemleri hakkında öğrenecek çok şeyimiz olduğunu gösteriyor.